evren gerçekten belirsiz mi? Yoksa biz mi bakmayı bilmiyoruz? Kuantum dünyasının en büyük sırrına hoş geldiniz. Günlük hayatımızda stadyumda fırlatılan bir futbol topunun ya da gökyüzünde süzülen bir uçağın hem nerede olduğunu hem de ne kadar hızlı ilerlediğini aynı anda kusursuzca bilebiliriz. Ancak subatomik parçacıkların, yani atomların ve elektronların dünyasına indiğimizde klasik fiziğin tüm kuralları aniden çöker. 1927 yılında Alman fizikçi Werner Heisenberg ünlü belirsizlik ilkesini ortaya atarak bir elektronun konumunu ne kadar net tespit edersek hızındaki, yani momentumundaki belirsizliğin o kadar artacağını savundu. Peki ama neredeyse 100 yıldır ders kitaplarında anlatılan bu belirsizlik gerçekten sadece deneysel hassasiyetsizliklerimizden mi kaynaklanıyor, yoksa doğanın dokusunda daha derin bir sır mı gizli? Fizikçiler Paul Bush ve ekibinin gerçekleştirdiği kapsamlı analizler, Heisenberg belirsizlik ilkesinin tek bir yasaklamadan ibaret olmadığını, aksine 3 farklı kavramsal boyuta sahip olduğunu gösteriyor. İlk olarak bir kuantum sistemini nasıl hazırlarsanız hazırlayın, hem konum hem momentum dağılımını aynı anda sıfıra indiremezsiniz. İkincisi, iki uyumsuz niceliği aynı anda kusursuz hassasiyetle ölçecek hiçbir deneysel düzenek kuramazsınız. Ve üçüncüsü, konumu ölçme eyleminin kendisi momentumda kaçınılmaz bir bozulmaya yol açar. Ancak Bush ve çalışma arkadaşları çok önemli bir gerçeğin altını çiziyor. Belirsizlik ilkesi bir engel değil. Deneysel seçeneklerin belirli bir hassasiyet dengesi kurularak nasıl bir arada var olabileceğini düzenleyen pozitif ve yapıcı bir doğa yasasıdır. Werner Heisenberg, 1927'deki tarihi çalışmasında ve Chicago derslerinde radikal bir iddiada bulunmuştu. Kuantum aleminde parçacıklar klasik anlamda belirlenmiş yörüngeler izleyemezdi. Max Born da bu görüşü destekleyerek elektronların birer kum tanesi gibi tanımlı pozisyona ve hıza sahip olamayacağını savundu. Fakat fizikçi Serge Aristarhov'un detaylandırdığı gibi yörünge karşıtı bu yaklaşım kuantum matematiğinin kaçınılmaz tek sonucu değildir. De Broglie-Bohm teorisi gibi yörünge içeren kuantum teorileri, noktasal parçacıkların son derece net ve sürekli yörüngeler izlediğini ve bu durumun Heisenberg'in istatistiksel belirsizlik bağıntılarıyla tam bir uyum içinde çalıştığını ispatlamıştır. Yani belirsizlik, parçacıkların yörüngesiz olmasından değil, o yörüngelerin klasik ölçüm araçlarıyla doğrudan izlenmesindeki deneysel sınırlardan doğar. Peki ya kuantum fiziğindeki zaman ve enerji belirsizliği? Görelilik kuramında zaman ve enerji birbirine simetriktir. Ancak kuantum mekaniğinde zaman, konum gibi ölçülebilir bir operatör değil. Yalnızca fonksiyonda sürekli akan bağımsız bir parametredir. 1945 yılında Sovyet fizikçiler Leonid Mandelstam ve Igor Tamm, zaman ve enerji arasındaki matematiksel bağıntıyı kesin bir temele oturttular. Araştırmacı D.A. Arbatski'nin de vurguladığı gibi, Mandelstam-Tamm denklemindeki zaman terimi doğrudan zamanın bir belirsizliği değildir. Kuantum sisteminin durumunun zaman içinde ne kadar hızlı değişebileceğini, yani evrim hızını gösterir. Bir kuantum sisteminin enerjisindeki yayılım ne kadar genişse, sistem o kadar dinamik ve hızlı bir şekilde dönüşür. Son olarak, fizikçi Arbatski tarafından geliştirilen belirlilik ilkesi, bildiğimiz kuantum algısını kökten değiştiriyor. Arbatski'ye göre bir kuantum sistemi Hilbert uzayında kendi matematiğiyle tanımlandığında durumu aslında tamamen belirli, net ve kararlıdır. Sistem küçük uzay zaman dönüşümleriyle rastgele değişmez. Peki o halde belirsizlik nereden doğuyor? Belirsizlik kuantum gerçekliğinin kendisinde değil. Bu mükemmel kuantum durumunu bizim klasik, yarı klasik gözlem çerçevelerimize indirmeye ve giyimize çevirmeye çalıştığımızda ortaya çıkar. Yani belirsiz olan kuantum değil, bizim klasik algılama sınırlarımızdır. Sizce evren özünde belirsiz ve kaotik mi, yoksa bizim kavramsal sınırlarımızın ötesinde kusursuz bir belirliliğe mi sahip? Yorumlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz.
Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Uzay ve ailesine katılmayı unutmayın.